Ya Asanteva kutsal taburenin koruyucusu. Gana'daki Ashanti Krallığı büyük bir tehdit altındaydı. İngiliz sömürge valisi Frederick Hodgson, halkın ruhani gücünü simgeleyen kutsal altın tabureyi ele geçirmek istiyordu. Vali Gana'ya geldiğinde meydanı dolduran halka şöyle haykırdı: "Altın tabure nerede? Ben sonsuz iktidarın temsilcisiyim. Neden altın tabureyi getirmediniz?" Oysa Ashanti halkı için altın tabure sadece bir tahta parçası değil, ataların ruhunu ve ulusun onurunu taşıyan kutsal bir emanetti. Bu isteğe boyun eğmek sadece tahtı değil, tüm bir halkın ruhunu teslim etmek demekti. İşte tam bu anda Ya Asanteva, sessizliği bozan o cesur ses oldu. Erkeklerin bile tereddüt ettiği bir savaşta ayağa kalktı, halkının başına geçti ve direnişi örgütledi. Onun liderliğiyle Ashanti halkı hem kutsal mirasını korumak hem de özgürlüğü savunmak için birleşti. Tek başına bir ordu. 1900 yılında Ashanti halkı İngilizlere karşı büyük bir savaşa hazırlanıyordu. Ancak bu direnişin arkasında bir kadın vardı. Ya Asanteva. O sadece bir lider değil, aynı zamanda bir savaşçının ruhuna sahipti. Kadınları ve erkekleri silahlandırarak direnişi organize etti. İngilizler bu cesur kadının öncülüğündeki halkın kolay pes etmeyeceğini anladı. Bir kadın direnişçi, altın taburenin İngilizler tarafından alınması Ashanti halkı için kabul edilemezdi. Ancak halk savaşa hazır değildi ve lider eksikliği vardı. İşte o an Ya Asanteva tarih sahnesine çıktı. "Siz erkekler savaşmazsanız biz kadınlar savaşacağız." Sözleriyle Ashanti halkını harekete geçirdi. Onun cesareti binlerce kişiyi İngilizlere karşı ayaklandırdı. Dahice savaş stratejileri. Ya Asanteva sadece cesur değil, aynı zamanda çok zekiydi. İngilizlere karşı savaşırken gerilla taktikleri kullandı. Ormanları siper haline getirerek düşmana sürpriz saldırılar düzenledi. Kaynakları etkili kullanarak savaşın süresini uzattı. Stratejileri Ashanti halkına umudunu kaybetmemesi gerektiğini gösterdi. Kadınlar da lider olur. Erkeklerin bile geri adım attığı bir savaşta Ya Asanteva sahneye çıktı. O sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir liderdi. Ashanti tarihinde ilk kez bir kadın lider olarak toplumları yönetebileceğini gösterdi. Ashanti'nin kadınları onun sayesinde özgüven kazandı. Bugün bile Ya Asanteva, kadın liderler için büyük bir ilham kaynağı. Sömürgecilere baş kaldıran kadın, İngilizler Ashanti krallığını kontrol altına almak istiyordu. Ancak Ya Asanteva onların planlarını bozdu. Halkını organize ederek sömürgeciliğe karşı büyük bir direniş başlattı. Savaş kaybedilse bile onun başkaldırısı Afrika'daki bağımsızlık hareketlerine ışık tuttu. Bugün hala sömürgecilik karşıtı mücadelenin sembolü olarak anılıyor. Sözleriyle savaştı. Sadece silahlarla değil, sözleriyle de savaştı. Ya Asanteva'nın güçlü hitabeti halkını ayağa kaldırdı. Erkeklerin korktuğu savaşta "Biz kadınlar savaşacağız" diyerek meydan okudu. Onun cesur sözleri halkına ilham verdi ve direnişi büyüttü. Konuşmalarıyla bir milletin kaderini değiştirdi. Ashanti'nin annesi Ya Asanteva sadece bir savaşçı değil, hem ailesinin
hem de halkının annesiydi. Kendi çocuklarına sevgiyle yaklaşan, onlara güç ve bilgelik aşılayan bir anneydi. Ama onun anneliği sadece kendi ailesiyle sınırlı kalmadı. Tüm Ashanti halkını kucakladı. Kadınları güçlendirdi, gençleri eğitti ve savaşçılara cesaret aşıladı. Bu yüzden halkı ona sadece bir kraliçe değil, Ashanti'nin annesi dedi. Ashanti kültürünü ve kimliğini savundu. Ashanti krallığı sadece topraklardan ibaret değildi. Bir kimlik, bir miras, bir halkın ruhuydu. İngilizler Ashanti geleneklerini, bağımsızlığını ve halkın özgür yaşama hakkını elinden almak istedikçe o daha da güçlü bir şekilde karşı koydu. Kadim ritüeller, halk hikayeleri ve Ashanti kimliği onun mücadelesinin temel taşlarıydı. Tarımsal vizyoner ya Hasan Teva sadece bir savaş lideri değil, aynı zamanda başarılı bir çiftçiydi. Ekonomik bağımsızlık için tarımı stratejik bir araç olarak kullandı. Boankra bölgesinde tarım yaparak halkının gıda güvenliğini destekledi. Çeşitli mahsuller yetiştirerek topluluğunun refahını artırdı. Ashanti Krallığı'nın sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulundu. Sürgünde bile mücadeleye devam. İngilizler ya Hasan Teva'yı yakalayıp sürgüne gönderdi. Ancak o asla teslim olmadı. Sürgünde bile halkının özgürlüğü için mücadele etti. Onun inancı yıllar sonra Ashanti Krallığı'nın yeniden bağımsız olmasını sağladı. Ya Hasan Teva öldü ama mirası sonsuza kadar yaşamaya devam edecek. İngilizlerin gücünü hafife aldı ya Hasan Teva, Ashanti halkının cesaretine güveniyordu. Ancak İngilizlerin askeri gücünü küçümsedi. Kendi askerleri savaş ruhuna sahipti ama modern silahları ve lojistik desteği yoktu. İngilizlerin gelişmiş topları ve stratejik hamleleri karşısında Ashanti direnişi uzun süre dayanamadı. Eğer daha güçlü bir müttefik bulabilseydi, savaşın seyri farklı olabilirdi. İç ihanetleri önleyemedi. Her büyük direnişte olduğu gibi Ashanti mücadelesinde de içeriden ihanetler vardı. İngilizler Ashanti içindeki bazı grupları kendi taraflarına çekerek bölünmeye neden oldu. Ya Hasan Teva halkını birleştirmeye çalışsa da iç işbirlikçileri tamamen engelleyemedi. Eğer birlik daha güçlü olsaydı, direnişin gücü de artabilirdi. Uzun vadeli direniş planı eksikti. Savaşmak cesaret gerektirir ama kazanmak akıllı bir plan ister. Ya Hasan Teva halkını bir anda ayağa kaldırdı. Ancak savaşın nasıl süreceğine dair uzun vadeli bir strateji oluşturamadı. İngilizler üstün teknolojileriyle savaşı uzattıkça Ashanti halkı yıprandı. Eğer daha sistemli bir direniş örgütlenebilseydi, Ashanti'nin kaderi farklı olabilirdi. Ya Hasan Teva'nın hataları onun başarısız olduğu anlamına gelmez. O, Ashanti halkının onuru için savaşan cesur bir liderdi. Ancak savaş sadece cesaretle değil, stratejiyle de kazanılır. Onun mücadelesi, gelecekteki bağımsızlık hareketlerine ders oldu ve Afrika'nın direniş ruhunu sonsuza kadar yaşattı.